Evet, herkese selamlar. Salih Demir ben. Bugün sizlere yepyeni bir portföy tanıtım videosu için Didim Kent Meydanı'na geldim. Bugünkü sizlerle birlikte tanıyacağımız gayrimenkulümüzün özellikleri Didim'deki hemen hemen satın alabileceğiniz en büyük metrekareli 4+1 dubleks daireyi göstermeye geldim. Şu an bulunduğumuz konum tam olarak Didim'in harita olarak incelediğimizde tam orta noktasında bulunan Kent Meydanı'ndayız. Ben şöyle terasımızdan özellikle bu güzel manzarayı sizlere göstermek istiyorum. Manzaramız güzel. Neden böyle söylüyorum? Çünkü yükseklik olarak şu an gördüğünüz gibi civarımızdaki tüm yapılardan yüksek bir konumdayız. Ve cephe olarak, manzara olarak önümüzün bulunduğu alan oldukça geniş. Hemen hemen şöyle tarif edebilirim. Alt tarafta biraz daha yakınlaşarak gösteririm. Altınkum sahilinden başlayarak Akbük kıyılarına kadar görebildiğimiz şöyle, bunu tabi sadece mesafe maksatlı söylüyorum. Sadece cephemizin açık olduğunu zaten geniş açıda izlediğinizde çok net anlayacaksınız. Güzel bir kullanım alanı ve binalarla çok fazla yakın olmamamıza rağmen yine cephemizin açık ve manzaramızın kesintisiz olduğunu vurgulamak istedim. Şimdi gelelim dubleks dairemizin ön tarafta bulunan salondan dışarıya çıktığımız teras kullanım alanına. Terasımız ince uzun formda yapılmış olan çok geniş bir teras alanımız burada yer alıyor. Tabi burası o kadar büyük ki zaten eşya sıralamanızı yaparken, eşya alışverişini yaparken burada hiçbir şekilde ölçü almadan direkt mobilyacıya gidip istediğiniz tüm eşyaları alıp getirebilirsiniz. Çünkü hem yatak odaları hem orta kullanım alanları oldukça büyük ve özellikle yaz aylarında tatil amaçlı burayı kullandığınızda oldukça çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Ve en çok vakit geçireceğiniz noktalardan bir tanesi de bu teras olduğu için buranın kullanımındaki, hatta şöyle bir tekrar göstermek istiyorum. Sizin düşüncelerinizi tabii yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben oldukça çok beğendim. Gayet güzel bir teras ve dubleks kullanım alanı inceleyeceğiz. Evet, şimdi terastan yavaş yavaş içeriye girdiğimiz takdirde salon ve açık mutfak bölümüne doğru geçiş yapıyorum. Dairemizin yaklaşık olarak bunu tabii görsel açıdan ben söylüyorum, 150 metrekarenin üstünde bir kullanım alanı olduğunu çok net bir şekilde vurgulayabilirim. Çünkü hem teras büyüklüğü hem odalara biraz sonra zaten değineceğiz ve aynı zamanda balkon kullanım alanlarında geniş olması daire içerisinde güzel bir huzurlu ortam oluşturmuş oluyor. Koltuk hizasına baktığımızda yine ön tarafa doğru kesintisiz bir manzaramızın genişliğini buradan net bir şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi gelelim mutfak tezgah kullanım alanına. Dairemizde zaten yakın zaman önce bir bakım çalışması yapılmış. Tüm duvarlarımız boyatılmış. Banyolar sıfır A'dan Z'ye yapılmış. Yine aynı şekilde mutfak tezgah dolaplarımız da, hatta üstündeki jelatinlerden de çok net anlayabilirsiniz. Yepyeni bir mutfak tezgahıyla dubleksimiz yenilenmiş olduğunu söyleyebilirim. Mutfak tezgahı açısından oldukça yeterli bir büyüklüğe sahip. İçerisine hem bulaşık makine alanınızı hem de ankastre üçlünüzü koyabileceğiniz, yerleştirebileceğiniz bir alan ve çalışma alanı oldukça büyük bir şekilde düşünülmüş. Şimdi mutfaktan yan tarafa doğru açılan balkon bölümünü sizlere göstermek istiyorum. Balkona çıktığımızda ise hemen şöyle gösterelim. Dikdörtgen, ince uzun formda bir balkon alanımız var. Bahsettiğim üzere yan binayla yakın olmamıza rağmen herhangi bir görüntüsel anlamda mahremiyet konusunda dikkat edenlerin de hiçbir şekilde problem yaşamayacağı güzel bir cephe, yan cephede de yer alıyor diyebilirim. Şimdi üst katta ortak kullanım alanını, banyomuzu inceleyeceğiz ve daha sonra yatak odalarına hep birlikte değineceğiz. Üst katta şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi A'dan Z'ye yenilenmiş olan bir duşakabin bölümü, yine iç seramikler, klozet bölümü, lavabo alanımız gördüğünüz gibi sıfır vaziyette, kullanıma hazır vaziyette sizleri bekliyor. Merdiven boşluklarına baktığımızda açıkçası dubleks daireye göre oldukça büyük bir hem tavan yüksekliği hem merdiven genişliği olduğunu söyleyebilirim. Bu tabi genellikle videolarda çok fazla anlaşılmıyor, fakat burayı canlı bir şekilde gezdiğinizde çok net bir şekilde bunu anlayabilirsiniz. Tabi görüntüde biraz dalgalanmalar oluyor. Bunun sebebi içeride kullanılmış olan led ışıklar. Gerçi hava aydınlık ama ben ışıkları yakmıştım. Şimdi dilerseniz kapatalım. Görüntü olarak da sizi rahatsız etmiş olmasın. Şimdi gelelim birinci yatak oda kullanımımıza. Birinci yatak odamız hemen bu şekilde girdikten sonra yan tarafta kendine ait bir balkon bölümü olan güzel ve kullanışlı bir yatak odamız burada yer alıyor. Buradan yine bahsetmiş olduğum gibi hemen hemen her odanın kendi balkon kullanım alanı olduğunu söyleyebilirim ve bunların ölçüleri oldukça büyük. Hemen şöyle yukarıdakiyle aynı boyutlarda olan bir balkonumuz burada yer alıyor. Dairemiz içerisinde genellikle
Çok fazla gösteriş olmadan sade işçilikler tercih edilmiş. Bunlardan bir tanesi zemin laminat parkeleri açık renkte tercih edilmiş. İç kapılarımız beyaz renkli kapılar tercih edilmiş. Şimdi gelelim banyo bölümüne. Tabii banyoyu gösterirken ışığını açmak durumundayım. Banyomuz alt katta bulunan ortak kullanım alanlı banyomuz. Şöyle gösterelim. Oldukça büyük ve kullanışlı vaziyette. Hemen karşı taraf klozet bölümü, duşakabin tarafımız ve sağ tarafta hemen şöyle lavabonun yanında da gösterecek olduğum termosifon bölümümüz burada yer alıyor. Banyomuzu tamamladıktan sonra, hatta ben şöyle tekrar ortak kullanım bölümlerini gösterirken ışıkları kapatacağım. Görüntü dalgalanmaması için. Hemen şöyle merdiven boşluğuna baktığımızda hemen sol tarafa çamaşır makinesi koyabileceğimiz alan burada düşünülmüş. Sağ taraftan yukarıya doğru teras bölümüne doğru geçiş yapabiliyoruz. Şimdi çelik kapıdan girdikten sonra özellikle şöyle hemen arka hizamda bulunan çelik kapıyı açıp dairemizin içerisine girdikten sonra büyük bir koridor alanı bizleri burada karşılıyor. Birinci odamız arka tarafta, diğer 3 odamız ön tarafta yer alıyor. Şimdi geleceğiz ikinci yatak odamızın içerisine. İkinci yatak odasına girdiğimde hemen şöyle gösterelim. Yine oldukça geniş bir kullanım alanı burada söz konusu. Yaklaşık 20 metrekare büyüklüğünde bir yatak odası bölümü. İkinci yatak odamız da burada bulunuyor. Şimdi gelelim üçüncü yatak odamıza. İçeriye girişten itibaren yine yan taraftaki odamızla hemen hemen aynı büyüklüğe sahip. Çok rahatlıkla tabii çift kişilik yatak ve gardırop konumlandırılmasını yaparken hiçbir şekilde düşünmeden direkt eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz formda büyük bir yatak odası bölümü burada yer alıyor. Şimdi geldik son olarak dördüncü yatak odamıza. Bu yatak odamız biraz daha büyük. Şöyle hemen gösterelim. Karşı taraftan biraz sonra tabii balkona doğru çıkacağız. Dikdörtgen formda bir yatak odası kullanımı da burada yer alıyor. Buradan çelik kapıya doğru baktığımda ise dairenin ne kadar büyük olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz sanıyorum. Buradan oraya yaklaşık olarak bir 10-15 metre olduğunu göz kararı tabii söylüyorum. Bu şekilde bir genişliğe sahip olduğunu, uzunluğa sahip olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim bu yatak odamızın dışarıya açılan balkon bölümüne. Şöyle baktığımızda yine burada oval formda büyük bir balkon kullanım alanı söz konusu. Tabii binamızda şöyle gösterelim. Havuzlu bir apartman burası. Tabii havuzun aktif olup olmadığını tam emin değilim. Şu an tabii kış aylarında olduğumuz için sahibine de sorma fırsatım olmadı. Sanıyorum aidatlar ödendiği takdirde düzenli bir şekilde kullanılabilir. Bu şekilde de havuzunu kullanmış olursunuz ki zaten plaja yakın olduğumuz için Altınkum sahiline gündelik olarak gidip gelmeniz oldukça pratik bir şekilde burayı kullanabiliyorsunuz. Tabi isterseniz bir yatırım aracı olarak, kiralama getirisi olarak da burayı değerlendirebilirsiniz. İsterseniz özellikle kalabalık ve çocuklu aileler için kesinlikle kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Şu an Şubat ayının sonlarına doğru videomuzu çekiyoruz. Bununla alakalı fiyat bilgisini açıklama kısmına ekleyeceğim. Tabii bu videomuz ileriki tarihlerde karşınıza çıkarsa lütfen arayarak veya mesaj atarak güncellik durumunu sormanızı önerebilirim. Çünkü gayrimenkul fiyatları zaman geçtikçe yukarıya doğru veya aşağı doğru fiyatlar değişmekte veya satılabilmekte veya el değiştirmekte. Bununla alakalı lütfen aklınıza takılan tüm soruları bize bildirmenizi tavsiye ediyorum. Evet, benim sizlere anlatmak istediğim özellikler bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki tanıtım videomda tekrar buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.